Başarıyla tamamladığınız bir projede ortaya çıkardığınız ürünün etkin kullanılmadığını görüp hayal kırıklığı yaşadığınız oldu mu? Olduysa başkalarını suçlamak yerine ben neler yapabilirdim diye hala kendinizi sorguluyorsanız değişim yönetimi size yardımcı olabilir. Bir fırsatı değere dönüştürmek, performansınızı geliştirmek için şirketinizde başlattığınız her bir girişim küçük ya da büyük değişimler gündeme getirir. Süreçlerde, roller ve sorumluluklarda hatta organizasyonel yapıda değişiklikler yaratabilir. Bu değişikliklerin değer yaratabilmesi ise ancak çalışanlar iş yapış şekillerini değişime uyum sağlayacak şekilde değiştirdiklerinde mümkün olur. Sonuçta gerçek değişim çalışanların davranışlarının değişmesiyle gerçekleşir. Değişim oldukça eski bir kavram olmasına karşılık değişim yönetimi iş dünyasının gündeminde yaklaşık son 30 yıldır yer alıyor. Benzer durumu proje ve proje yönetiminde de görmekteyiz. Herhangi bir kavram iş dünyasında önem kazandıkça kavramla ilgili makalelerin, kitapların sayıları da artıyor. Ngram Viewer bu açıdan kavramların popülerliği konusunda fikir veren araçlardan birisi. Bilgi teknolojilerinin gelişimi öncesinde yazılmış kitapların, makalelerin de dijitalleştirilmesiyle oluşturulan milyonlarca doküman içinde her bir sözcüğün ne kadar sıklıkla kullanıldığını raporlayan bir araç. Ngram Viewer, proje ve değişim kavramlarının 1800'lü yıllardan beri gündemde olduğunu, hatta değişimin daha popüler bir kavram olduğunu raporluyor. Buna karşılık proje yönetimi ve değişim yönetimi kavramlarının gündemde çok daha az yer aldıklarını gösteriyor. Proje ve değişim yönetimlerine daha yakından baktığımızda proje yönetimi üzerine yazılanların 1960'lı yıllardan itibaren, değişim yönetimi üzerine ise 1990'lı yıllardan itibaren artmaya başladığını görüyoruz. Değişim kavramı son yıllarda çok gündemimizde olmasına karşılık değişim yönetimi proje yönetimi kadar üzerinde durulan bir konu değil. Tanımlamaya çalıştığımızda da oldukça farklı tanımlar ortaya çıkıyor. Örneğin şu an şu videoyu durdurup üzerine düşündüğünüzde değişim yönetimini siz nasıl tanımlardınız? Değişim yönetimi bir kurumun amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunan doğrudan insana odaklı sistematik bir yaklaşım. Esas olarak değişimden sorumlu olanlara hizmet ediyor. Organizasyonun, bireylerin hedeflenen değişime hazırlanmaları, uyum sağlamaları, benimsemeleri için yapılabilecekler konusunda yol gösteriyor, rehberlik ediyor. Bir girişimden beklenen değerin ortaya çıkarılmasında değişim yönetimi insana odaklanırken, proje yönetimi aynı süreçte daha çok değişimin gerektirdiği altyapıya odaklanıyor. Bir yazılımın geliştirilmesi, bir hastanenin, havalimanının inşa edilmesi ya da bir ofisin bir yerden bir başka yere taşınması gibi somut işleri yönetiyor. Proje yöneticiliği iş dünyasının artık içselleştirdiği bir rol. Aynı durum değişim yöneticiliği için geçerli değil. Değişim yöneticiliği hemen hemen her girişimde birilerinin farkında olmadan üstlendiği bir rol. Şirketin doğru girişimleri başlatması, organizasyonun bu girişime hazırlanması, değişimin başarıyla gerçekleştirilmesi ve sonuçta beklenen değerin elde edilmesi bu rollerin farkında olunmasını gerektiriyor. Bu rollerin içselleştirildiği şirketlerde bu aşamalar istikrarlı bir şekilde başarıyla sürdürülüyor. Tepe yönetimin aktif rol almadığı değişim süreçlerinde yük proje yöneticisinin sırtına biniyor ve çoğu kez de proje yöneticisinin kaynakları bu sorumluluğu gerektiği gibi yerine getirmek için yeterli olmuyor. Bir girişimde gündeme gelen değişimle ilgili rolleri proje yönetimi kavramlarıyla Tamer Dövücü tarafından ifade edilen bir model üzerinde açıklamaya çalışayım. Her girişim bir fırsat ya da tehdidin fark edilmesiyle tetiklenir. Bu ilk aşamadır. Sonrasında bu tehdit ya da fırsatı anlamaya çalışırız. Girişimin gerektirdiği kaynakları, yaratılacak değeri, riskleri belirleyip detaylara hakim oluruz. Sonrasında karar aşaması gelir. Bu girişimin şirket için doğru bir adım olup olmadığı, önceliği, zamanlaması değerlendirilir ve karar verilir. Karar almak her zaman hemen işe girişmek için yeterli olmaz. Genel müdürlerin, hatta yönetim kurulu başkanlarının bile gücü bazı değişimleri tek başına gerçekleştirmeye yetmez. Değişimin boyutlarına göre icra kurulunun,
orta kademe yöneticilerin desteğini almak, hatta dönüşüm projelerinde organizasyonu bu değişime önceden hazırlamak gerekir. Bu da sürecin hazır olma aşamasıdır. Sonrasında değişim görevi bir kişiye, ekibe delege edilir. Burası da çoğu kez projenin başlatıldığı aşamadır. Başlatılan proje organizasyonu A'dan B'ye taşır. B aşamasında yazılım çalışır hale getirilmiştir. Hastane tamamlanmıştır. Yeni ofis binasına taşınılmıştır. Yönetimin girişimden beklediği değerse çoğu kez bu aşamada yaratılamaz. Organizasyon yeni yapıya uyum sağladıktan sonra bu değer yaratılmaya başlanır. Uyumu sağlayabilmek için resmi olarak proje kapatılmış olsa da değişim süreci bu aşamada da devam eder ve hedeflenen değer C aşamasına ulaşıldıktan sonra yaratılmaya başlanır. Tüm bu aşamaları proje yönetimi kavramları ile ifade edersek, fark etmek, anlamak ve karar vermek tepe yönetimin sorumlu olduğu portföy yönetiminin süreçleridir. Ülkemizde projeler çoğunlukla hazır olma aşaması atlanarak doğrudan projeyi proje yöneticisine delege ederek A noktasında başlatılır. Hazır olma süreci de bu durumda proje yöneticisine farkında olmadan ihale edilir. Proje yöneticisi ise işe odaklanır. B noktasına nasıl ulaşacağının yol haritasını oluşturmaya çalışır. Organizasyonun bu değişime hazırlanması çoğu kez proje yöneticisinin gücünü aşan bir iş olur. Bu koşullarda kervan yolda düzülür ve organizasyon C noktasına projede hiç öngörülmeyen kaynaklar kullanarak sıkıntılı bir şekilde ulaşır. Kimi zaman da organizasyon C aşamasına hiç ulaşamaz. Yapı yavaş yavaş proje öncesindeki durumuna döner. Ortaya çıkartılan ürünler, tanımlanan süreçler kullanılmaz olur. Yönetimin beklediği değer elde edilemez. Hatta organizasyon üzerinde ilave yükler yaratan süreçler oluşur. Proje yönetim olgunluğu yüksek olan kurumlarda ise özellikle organizasyonun uyum sağlamakta zorlanacağı, dönüşüm içeren projelerin kapsamları daha geniş tutulur. B ile C noktaları arasındaki geçiş sürecinin yönetilmesi de bir aşama olarak projeye dahil edilir. Hatta en başında organizasyonun bu değişime hazırlanması süreci de ayrı bir aşama olarak değerlendirilebilir. Bu yaklaşım değişim sürecinin başarı şansını artırır. Bu ilave edilen aşamalar doğrudan paydaşlara, yani insana odaklıdır ve değişim yönetiminin bir parçasıdır. Her girişim bir değişimi tetikler. Değişimi projelerle yönetiriz. Değişimin insan odaklı tarafıdır değişim yönetimi. Portföy yöneticisi, sponsor, proje yöneticisi, her bir rol farklı yönetimsel katmanlarda değişimi yöneten rollerdir. Her biri projenin gereksinimleri doğrultusunda değişimin başarısı için çaba gösterir. Küçük ya da büyük her bir değişimde bu rollerin farkındalıkla sahiplenilmesi girişimin başarı şansını artırır.